Selamlar, The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Devamlı olarak şu sıralar hep dizi incelemesi attığımdan kitapları biraz boşlamışım gibi oldu. Bunu biraz telafi etmek istiyorum. Düzenli olmayacak ama zaman zaman sadece dizi dönemi için konuşmuyorum. Zaman zaman böyle küçük küçük kuramlar çekip atabilirim ek olarak. Yani ana videolar dışında ek olarak böyle minik videolar atabilirim. Bunlardan biri şimdiki ilk çocuk ve renk kuramı olacak. Şimdi başlayalım. Kaynağını şimdi hatırlayamadığım ama çok eski bir kitap kuramı bu. Eski kapanan forumda paylaşmıştım. Eğer aklımda yanlış kalmamış ise, net hatırlamıyorum maalesef. Martin dolaylı şekilde bunu onaylamış olabilir. Ama altını çiziyorum. Net hatırlamıyorum. Hayal meyal zeminde böyle bir bilgi var sadece. Yalnız ikinci kuramı video sonunda Stark hanesine de bağlayacağım. Bunu söylemem gerekir. Yani bu video temelde hem Targaryen hem de Stark hanesi merkezli olacak. Doğrudan konuya geçeyim. Bazı hayranlar Targaryenlarda doğan çocukların kimlere çektiği ile ilgili kafa karışıklığı yaşıyor. Bildiğiniz gibi Targaryen hanesi Valeria'nın ejderha lordu ailenin geleneklerine göre aile içinde evlilik yaparak ejderha kanını saf tutma takıntısına sahiptir. Lakin evlenecek kadın üyesi olmadığı zamanlarda mecburi olarak hane dışından başka aileler ile evlilik yapmaları gerekmiştir. Bu da bazı durumlar ortaya çıkartmış ve doğan çocukların bazısının anne tarafının renklerine sahip olduğu görülmüştür. Unutmamak gerekir ki Valeryalılara özel kılan iki şeylerden biri de olağan dışı görünen saç ve göz renkleridir. Bunu ejderha kanına sahip olduklarını delil olarak öne çıkartırlar, üstünlük vesilesidir. Targaryenlar Velaryon ve Celtigar gibi Valeria'dan gelme ailelerle evlendiklerinde yahut Lys gibi yerlerde eski kanın güçlü aktığı kadınlarla evlendiğinde de bir sorun olmamış ve aile renkleri korunmuştur. Peki diğer türdeki evliliklerde neden çocuklar annenin renklerini almıştır? Kuramın temeli şu: Targaryenların erkek üyesi hane dışından evlendiğinde doğan ilk çocukları anne tarafına çekerek Targaryen özelliği olan platin saç rengine sahip olmaz. Bazıları göz renklerini alsa da genel olarak farklı renklerde doğarlar. Lakin arkadan doğan diğer çocuklar için durum farklıdır. Onlar her zaman baba tarafına çekerek Targaryen renklerine sahip olur. Bunun en bilindik birkaç örneğinden bahsedelim. Prens Rhaegar Targaryen'in ilk eşi Elia Martell'den 2 çocuğu olmuştur. Kızı annesinin renklerine bürünmüştür ama ikinci çocuk Aegon babasının renklerini almıştır. İkinci eşi olduğuna inandığımız Lyanna Stark'tan doğan oğlu Jon Snow ise yazarın kurguladığı evren yasalarına göre de gene annesinin rengini alarak bir Stark görünümlü almıştır. Eğer ki ikinci bir çocuk doğuracak kadar ikisi de yaşasaydı kız ya da erkek bu da babaya çekecekti. Güncel House of the Dragon dizisinde Rhaenys Targaryen hiç olmayan kraliçe ise dizinin aksine siyah saçlıdır. Annesi Jocelyn Baratheon'un renklerini almıştır. Bu örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir. Bu renk kuramının tek istisnası 1. Viserys'in Alicent Hightower ile olan evliliğinden doğan ilk çocuğu Aegon'dır. O genelin aksine babasının renklerini almıştır. Bunun olası sebebi olarak bir ihtimal akla şu gelebilir: Asoyaf'ın yazım sürecinin erken dönemlerinde Martin böyle bir fikri evvelden aklına getirmemiş olabilir. Daha doğrusu bunu bir kural yapmamış olabilir. Daha sonraki dönemlerde kural haline getirmiş ise daha ilk kitapta tasarlanmış bir kural ve dansın oyuncularının bu kuralın dışında olması tabii ki de şaşırtı olmayacaktır. Özellikle de bir bahçıvan yazar için. Diğer yandan ana seride hiçbir şekilde Kraliçe Alicent'in veya bir Hightower kraliçesinin adı geçmez. Martin kraliçenin kendisine ve görünüşüne sonradan karar vermiş olabilir. Hepsine ek olarak Hightower ailesinin kendine özgü renklerini bildiğimizi de iddia edemiyoruz arkadaşlar. Son dönem bazı kızlarının Valeryaları andıran saç renklerine sahip olduğunu biliyoruz. Bir ihtimal Alicent de o dönem böyle bir renge sahip olabilir. Kitaplarda bu karakterin renkleri ile ilgili bir betimleme kesinlikle yoktur. Sadece kitaplarda sanatçıların kendi hayal güçleri ile onu siyah olarak betimlediği görülmüştür. Elbette bunlar sadece birer fikirdir. Kesinlik arz etmiyor. Bu renk kuramının sadece erkekleri kapsadığını, kadınlar için geçerli olmadığını söylemem gerekir.
Rhaenyra Targaryen'de gördüğümüz üzere Targaryen kadınları hane dışında evlendiğinde doğan ilk çocuklar veya tüm çocuklar babaya çekebiliyor. Bunun bir kuralı yok ve tamamen yazarın inisiyatifine kalmıştır. Muhtemelen erkek üyelerden doğan ilk erkek evlatlar varis olduğu için sonraki doğanların baba rengi almasına özen gösterildi ve istisnai birkaç farklı renkle sahip varisler de yine bir kurama göre, yani ikinci kuramımıza göre ya öldü ya da tahttan feragat ederek tahta asla oturmadı ve bundan sonra da asla oturmayacak. Siyah saçlı Rhaenys'in tahta geçememesini sadece kadın ayrımcılığa bağlamayın, yani olayın bir de yazar açısından renk özverisi var. Bu sebeple Martin'in Rhaenyra'nın ilk doğan 3 çocuğunun da babası Strong'un renklerine sahip olması temelde bu inşa edilen kural olduğunu düşünmek güç değil. Eğer hayatta kalsalardı bu 3 oğuldan biri Targaryen tahtına oturacaktı. Martin de oluşturduğu kurala göre çocukları kumral renk yapıp hepsini gene bu kuram gereği tahttan uzak tutmak için öldürdü. Belli ki en sevdiği Targaryen olan Daemon'un çocuklarının tahta geçmesini istiyordu ve Daemon'un oğlunu tahta oturmuş şekilde kurguya devam ettirdi. Ayrıca babası Targaryen olan birilerinin tahta geçmesini istediğinde tabii ki düşünebiliriz. Diğer yandan burası kesinlikle sadece bir yorumdur. Haliyle bu kuram gereği Jon'un Targaryen olarak asla demir tahta geçemeyeceği de öne sürülen iddialardan biridir. Çünkü babası Targaryen de olsa, kendisi meşhur doğumlu da olsa rengi yüzünden bu isimle tahta geçmeme kuralına takılıyor. Elbette Stark ismiyle veya yeni bir hane kurarak başka isimle tahta geçebileceği gibi Viserys ve Alicent evliliğindeki kural istisnası Jon için de geçerli olabilir şeklinde farklı düşünceler öne sürülebilmektedir. Bilhassa bu son kuramı biraz daha genişletebilir ve toparlayabiliriz. Üstünde biraz düşündüğümüzde bu kuramın sadece Targaryenler için geçerli olmama gibi bir durumu olabilir. İlk doğan çocuk kuramı için söylemiyorum. Hanenin başına hane renklerini almış varislerin geçmesi noktasında Martin'in bir hassasiyeti olabilir diyorum. Asıyaf'ta çoğu ailenin kendine özgü renkleri vardır. En azından birçoğunu biliyoruz. Baratheonlar siyah saçlı ve mavi gözlüdür. Lannister'ların altın saçları ve yeşil gözleri vardır. Tully ailesinde kızıl ve mavi göz ağırlıkta gibi görünüyor. Bir tek Cat ve Lysa'nın babası Hoster Tully'nin bir zamanlar kahverengi saçlı olduğu biliniyor ama çocukların hepsi ve amcaları Blackfish kızıl. Martell'ler zeytin tenli, siyah kıvırcık saç ve koyu gözlere sahiptir. Targaryenler malumdur ve Starklar kurnaz saçlı, gri gözlü ve uzun yüz hatlarına sahiptir. Renk kuramını diğer hanelere genişletirsek, diğer hanelerin nihai varisleri, yöneticileri kendilerine özgü renkleri taşıyacak ve bu renklere sahip olmayanlar hane başına geçemeyecek, soy onlardan devam etmeyecektir. Veya otururlarsa sadece kısa süreliğine devam edecek ve soyu olmayacaktır. Yani çocukları olmayacaktır. Baratheonlar birçok haneyle evlilik yapmıştır ama doğan çocuklar ve varisler her daim renklerini korumuştur. Martell'ler de Targaryen dahil başka hanelerle evlenmişler ama onların renklerini korudukları görülmekte. Targaryenler öncesinde Andal'ların döneminde Kral 3. Gerard Lannister'ın yaşayan tek varisi ismi bilinmeyen bir kızdı. O döneme kadar Lannister hanesinde ilk insanlar kan akıyordu. Bu kız bir Andal olan Joffrey Lydon ile evlendi ve yeni kral karısının soy ismi alarak Lannister oldu. Bu şekilde hane ilk insanlar kadar Andal kanı da taşımaya başladı. Şu zamana kadar bakıyoruz, aile hala altın saçlarını korumaya başarmış ama biz biliyoruz ki ailenin kurucusu kabul edilen efsanevi Zekila'nın altın saçlı olduğu söyleniyor. Yani hane kadından devam etse de sonraki doğan varisler bu rengi korumayı başarmış. Benzer bir vakanın Starklar arasında yaşandığı iddia edilir. Varisi olmayan Lord Brandon'ın tek varisi olan kızının kalbini çalan yabanıl kralın bu kızdan bir oğlu olur ve bu oğul daha sonra Lord Stark olur. Starklar hala ailenin fiziksel özelliklerini korumaya devam eder. Yani çocuk anneye benzer ve kendi çocuklarına aktarır. Benim Stark hanesinin geleceği kış yarı gülü kuramıma göre bu hikaye yıllar sonra Lyanna Stark ve Rhaegar Targaryen nezdine tekrar eder ve kış yarının gülü olan Lyanna kendisine benzeyen renklere sahip Jon Snow'u doğurur. Eğer haklı çıkarsam Stark hanesinin soyu Jon'dan devam edecektir. Dahası yıllardır zaman zaman hayranların aklına gelen neden Ned Stark'ın doğan 5 çocuğunun sadece birinin yani Arya'nın babasına benzediği ve kalanın annesinin renklerini aldığı konuşulur. Yazarın bunu yapmasındaki amaç nedir? Açıkçası renkleri
Yani Stark renkleri dışında başka bir renge sahip bir varis hane başına geçmesi ve sonraki çocuklara bu renkler aktarma olasılığına pek hoşlanmıyorum. Serinin geneline bakarsak Martin de pek hoşlanmıyor. Renkleri taşımayan Targaryen varisleri ölüyor. Olası varislerin hepsi ölüyor. Ve ilahi tahtta Valyria görünümler oturuyor. Baratheonlar ve Lannister ve Martell'ler içinde durum aynı görünüyor. Boltonlar bile farklı renklere sahip görünmüyorlar. Starklar da ne de kadar farklı renklere sahip görünmüyor. Baskın bir kan olduğunu görürüz ama iş Ned'in oğullarına ve büyük kızına gelince değişiyor. Evet, Robb kral oldu ama ömrü de hükmü de oldukça kısa sürdü ve hiçbir şekilde arkada varis bırakmadı, çocuğu olmadı. Bran'ın sakat olması ve bundan dolayı çocuğu olamaması, Rickon'un daha küçük bir çocuk olması ve bir ihtimal ölme olasılığı, Sansa'nın mirası alamaması için Jon'un meşrulaştırıp varis ilan edilmesi, hepsi Martin Stark'ların soyunun Jon ve aileden devam ettirme arzusu yüzünden olabilir. Bu renk kuramı ve benim kış yarı kuramımı da ekleyip yazarın yıllar önce yayımlanan mektubunda tasarladığı Jon Arya aşkla devreye katılırsa bazı şeyler daha mana hale gelmekte ve taşların büyük kısmı yerine oturmakta. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi muhakkak belirtin. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Sonraki kuram videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.